Bir şehir düşünün. Çöllerin ortasında kuraklığı yenmiş, devasa kayalara oyulmuş ve yüzyıllarca haritalardan tamamen silinmiş. İşte bu şehir Ürdün çöllerinin derinliklerinde, kızıl kum taşından kayaların içine oyulmuş devasa bir şehir. Petra. Burası adını Yunanca'daki kaya kelimesinden alıyor. Ama onu inşa edenler buraya Rakmu diyordu. Bu inanılmaz yapı bugün dünyanın 7 harikasından biri sayılıyor. Ancak burası sadece göze hitap eden bir antik kent değil. Arkasında akıl almaz bir mühendislik ve hayatta kalma mücadelesi barındırıyor. Peki, yüzyıllarca haritalardan silinen bu şehir nasıl oldu da yeniden ortaya çıktı? Her şey 1812'de İsviçreli seyyah Jean-Louis Burckhardt ile başladı. Burckhardt sıradan bir seyyah değildi. Arap yaşantısını tanımak ve bilgi toplamak amacıyla bu coğrafyaya gelmişti. Ancak bu tehlikeli coğrafyada hayatta kalmak imkansızdı. Bu yüzden Burckhardt yıllarca Arapça, tıp ve İslam hukuku eğitimi aldı. Hatta adını Şeyh İbrahim olarak değiştirip Müslüman bir tüccar kılığına girdi. Öyle ki aksanı ve bilgisiyle kimse onun bir Avrupalı olduğunu anlamıyordu. Bir gün seyahat ederken yerel halktan Sarp kayalıklarının arasında saklı, harikulade antik kalıntılar olduğunu duydu. Burckhardt buranın kayıp şehir Petra olduğunu hemen anlamıştı. Ancak doğrudan oraya gitmek istemesi şüphe uyandıracaktı. Bu yüzden yerel rehberlere Harun peygamberin mezarında kurban kesmek için adak adadığını söyledi. Yanındaki iki bedevi rehberlerle birlikte çölün derinliklerine doğru ilerledi. Burckhardt için artık geriye dönüş yoktu. Yüzyıllardır haritalardan silinen kayıp şehrin sırrı tam da o an aralanmak üzereydi. Rehberleriyle birlikte yer yer genişliği sadece 3 metreye düşen ve yüksekliği 80 metreyi bulan 1,2 kilometrelik doğal bir fay kanyonu olan Sik'ten geçmeye başladılar. Burası şehre saldırmak isteyen ordulara karşı muazzam bir doğal savunma kalkanıydı. Burckhardt kanyonunda ilerlerken kanyon duvarlarındaki o dahice oyulmuş su kanallarını ve baraj kalıntılarını fark etti. Heyecanını gizlemek zorundaydı. Çünkü rehberlerin en ufak bir şüphesi onun hayatına mal olabilirdi. Ve birden o daracık, karanlık kanyonun bittiği yerde kayaların arasından gün ışığı süzüldü. Karşısında tüm görkemiyle El Hazne, yani hazine belirdi. Doğrudan kızıl kum taşı kayalara oyulmuş, Helenistik mimarinin bu en eşsiz örneği yaklaşık 40 metre yüksekliğindeydi. İşin en şaşırtıcı yanı ise yapım aşamasıydı. Dışarıdan tek bir blok taş bile taşınmamıştı. Yapı, devasa kaya kütlesinin yukarıdan aşağıya doğru oyulmasıyla şekillendirilmişti. Yerel bedeviler bir Mısır firavunun Musa peygamberden kaçarken tüm altınlarını sihirle en üstteki taş vazonun içine sakladığına inanıyorlardı. Bu yüzden buraya firavunun hazinesi dediler. Aslında vazonun içi tamamen kum taşından ibaretti. Ama bu efsaneye o kadar inanıldı ki 19. ve 20. yüzyıllarda hazine avcıları vazoyu kırıp altınları dökmek için burayı defalarca kurşun yağmuruna tuttular. Bugün El Hazne'nin tepesine dikkatli bakarsanız o gerçek kurşun deliklerini hala görebilirsiniz. Oysa gerçek çok başkaydı. Yapılan kazılar bu görkemli yapının aslında en ünlü Nebati kralı 4. Aretas'ın anıt mezarı olduğunu ortaya koyacaktı. Burckhardt bu büyüleyici şehre adım atmıştı. Ama aslında bastığı topraklar insanlık tarihinin en eski tanıklarıydı. Arapça adı Al-Urdun olan, yani yükseklik ve önem anlamına gelen Ürdün coğrafyası, Paleolitik çağdan beri insanlığa ev sahipliği yapıyordu. Öyle ki Amman yakınlarındaki Ayn Gazal bölgesinde M.Ö. 7000'lerde tarım ve ticaretle uğraşan gelişmiş bir topluluk yaşıyordu. Buradan çıkarılan insan biçimli kil heykeller bugün dünya üzerinde bulunan en eski heykeller arasında yer alıyor. Dahası bu topraklar kutsal bir geçmişe sahipti.
Nebo Dağı, Hazreti Musa'nın vaat edilen topraklara son kez baktı ve hayata gözlerini yumup gömüldüğüne inanılan kutsal mekandı. İşte bu kadim topraklarda devasa kayalara hayat verecek olan Petra'nın hikayesi başlıyordu. Peki bu sarp coğrafyanın ilk sahipleri kimlerdi? Petra'da yaşadığı bilinen ilk halk, İbrani soyadlarına sahip olduğu tahmin edilen ve İncil'de Esau'nun torunları olarak anılan kadim Sami halkı Edomitlerdi. Onlar bu sarp kayalıklarda kendi sessiz dünyalarını kurmuşken M.Ö. 4. yüzyılda rüzgar tersine döndü. Güneyin acımasız Negev çölünden çıkıp gelen göçebe Nebatiler bölgenin tüm kaderini değiştirecekti. Nebatiler Edomitlerle karışarak bu sarp kanyonların içinde bu muhteşem şehri kurdular. Sadece çölün zorlu koşullarına uyum sağlamakla kalmadılar. Yemen ile Gazze arasındaki o karlı baharat ve tütsü ticaret yollarını tamamen kontrol altına alarak inanılmaz bir zenginliğe ulaştılar. Üstelik Nebatiler sadece ticarette değil, sosyal yapıda da çağının çok ötesindeydi. Bu toplumda kadınlar o dönem dünyasında benzeri görülmemiş haklara sahipti. Mülk edinebiliyor, ticaret yapabiliyor, din görevlisi olabiliyor ve hatta tamamen bağımsız hareket edebiliyorlardı. Ama çölde hayatta kalmak sadece bunlarla olmazdı. En büyük düşmanları olan kuraklığı yenmek zorundaydılar ve bunu tarihin en gelişmiş su mühendisliğiyle başardılar. Petra, yılda ortalama sadece 15-20 santimetre yağış alan bir bölgedir. Ancak bir yağmur yağdığında sarp kayalıklar yüzünden aniden ölümcül sel baskınları yaşanırdı. Nebatiler ise bu tehdidi bir avantaja çevirdiler. Kanyonun tam girişine Muntar Barajı'nı inşa ettiler. Böylelikle hem sel suları Sik Kanyonu'na girmeden önce kapatılıyor, hem de barajın arkasına biriken sular elle oyulmuş 88 metre uzunluğundaki Müzlüm Tüneli'ne yönlendiriliyordu. Bu tünel sel sularını şehrin ana girişinden uzaklaştırıp dağın arkasındaki yan vadilere taşıyordu. Böylece şehir sular altında kalmıyor, hem de bu yönlendirilen sular kurak dönemde kullanılmak üzere şehrin diğer yanındaki sarnıçlarda depolanıyordu. Ama buna rağmen şehrin su kaynakları yetersiz kalıyordu. Çözüm, kilometrelerce ötedeki saklı kaynaklardaydı. Bunların en ünlüsü, inanışa göre Hz. Musa'nın asasını vurarak fışkırttığı efsanevi Ayn Musa, yani Musa Pınarı'ydı. Ancak asıl mucize suyun kaynağında değil, Nebatilerin o suyu şehre taşıma biçimindeydi. Çölün sarp ve engebeli arazisinde suyun ne boruları patlatacak kadar deli, ne de yolda kuruyup kalacak kadar tembel akması gerekiyordu. Nebatiler akışkanlar mekaniğinin o gizemli altın oranını buldular. Sadece 1 ile 4 derecelik milimetrik bir eğim. Modern nivo aletleri, uydular ve lazerler olmadan sadece ilkel gözlemlerle kilometrelerce uzanan pişmiş toprak boruları bu kusursuz açıyla döşemek, bu sadece bir mühendislik başarısı değil, insanın aklının doğaya karşı kazandığı en pürüzsüz topografya zaferiydi. Peki ya önlerine çıkan o devasa vadiler? Suyu bir uçurumdan diğerine geçirmek için akla ilk gelen şey dev kemerler inşa etmektir. Ama Nebatiler çok daha pratik ve dahiyane bir fizik kuralını kullandılar. Ters sifon sistemi. Suyu sızdırmaz kil borularla vadi tabanına kadar sertçe indirdiler. Aşağıda sıkışan ve maksimum basınca ulaşan su, fizik kuralları gereği karşı tepedeki hedefine kendiliğinden tırmandı. Üstelik bu su çölün çamurunu, milini taşıyordu. Boruları tıkamasın diye araya çökeltme havuzları kurdular. Su bu havuzlara girdiğinde akış hızı yavaşlıyor, kum ve çamur dibe çökerken üste kalan pırıl pırıl su yoluna devam ediyordu. Son aşama ise bu kıymetli suyu çöl sıcağında buharlaşmaktan korumaktı. Bunun için şehrin altına devasa yeraltı sarnıçları oydular. Kum taşı gözenekli bir kaya olduğu için suyu sünger gibi emiyordu. Nebatiler buna da dahiyane bir kimya formülüyle çözüm buldu. Sarnıç duvarlarını kireç, kül ve tuğla tuzundan yaptıkları özel bir haşla sıvadılar. Suyla temas ettikçe daha da sertleşen bu antik sıva, sızıntıları tamamen keserken suyun içine bakteri üremesini bile engelliyordu.
Nebatiler bu yaptıkları mühendislik harikalarıyla sadece hayatta kalmadılar. Çölün ortasında fıskiyelerin aktığı yapay bir cennet kurdular. Ancak hiçbir imparatorluk sonsuza kadar yaşamaz. Nebatiler servetlerine göz diken saldırganlara karşı kendilerini uzun süre korumaya başarmışlardı. Fakat Roma İmparatorluğu'nun ezici gücüne karşı daha fazla direnemeyeceklerdi. Romalılar yavaş yavaş ticaret yollarını kontrol altına aldı ve nihayetinde M.Ö. 106 yılında İmparator Trajan döneminde tüm krallığı ilhak etti. Petra artık Roma'nın Arabia Petra eyaleti olmuştu. 4. yüzyılda şehir Bizans egemenliğine geçti. Fakat şehri bekleyen asıl büyük felaket kapıdaydı. Milattan sonra 363 yılında yaşanan devasa bir deprem. Petra'nın işgal edilmemiş kısımlarını ve o muazzam su sistemini büyük ölçüde yıktı. İşte bu noktada tarihçileri şaşırtan büyük bir gizem ortaya çıkıyor. Nebatiler şehri neden ve nasıl terk etmişti? Bölgedeki bazı tarihçilere göre bu ayrılık sadece bir doğal afet sonucu değildi. Çünkü yapılan arkeolojik kazılarda yıkıntıların altında çok az değerli eşya bulundu. Bu da bize Nebatilerin şehri ani bir panikle değil, kıymetli eşyaların yanlarına alarak son derece önemli ve planlı bir şekilde terk ettiklerini gösteriyor. Sonrasında gerçekleşen başka bir büyük deprem ise şehri neredeyse tamamen yok etti. Devam eden depremler ve değişen ticaret yollarının ardından Petra, antik haritadan silme noktasına geldi. Müslümanlar bölgeyi fethettiğinde bir zamanların o büyük şehri artık unutulmuş bir kalıntıdan ibaretti. Ve Petra, çöl sıcağında, kum fırtınalarının altında derin bir sessizliğe gömüldü. Ta ki 1812'de İsviçreli o gezgin kanyondan içeri adım atana kadar.